restarted, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. Evet, merhaba, selamlar. Bugün Xiaomi Mi Band 5 satın alacağız. Kutu açılımını yapacağız. Daha sonra detaylı bir şekilde incelemesini yapacağız. Özellikleri neler? Mi Band 4'e göre ne gibi farklılıkları var? Yeni güncelleştirmeler neler? Geliştirmeler neler? Uyku durumunda neler yapıyor? Bluetooth'la bağlantılı kalmak zorunda mı telefonla? Şarj konusunu konuşacağız. Detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ve benim anlatmayı unuttuğum, atladığım herhangi bir şey varsa veya sizin aklınıza takılan bir şey varsa bunu yorumlarda belirtin. Çok hızlı bir şekilde dönüş yapmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Ve orada da videoya devam etmiş olacağız aynı şekilde. Bu durumda aklınızda kalan ne varsa yanıtlamış olacağımı düşünüyorum. O zaman haydi satın alalım ve kullanım testine geçelim bir an önce. Sola dönün, ardından sağa dönün. Evet, mağazaya girdim çıktım. Fakat mağazada internette gördüğüm fiyattan 70 TL daha pahalı olduğu için farklı bir mağazaya uğrayacağım şimdi. Fiyat pazar araştırması yapıyorum. Fakirim ama aptal değilim. Hadi bakalım daha ucuza bulabilecek miyiz? Evet, aradığım ürünü buldum. Yaklaşık 50 metre uzaklıkta 50 TL daha ucuz. Bu kadar basit. Beyin bedava. Evet, ürünü aldık. Şimdi garantisini yaptırmaya gidiyoruz. Evet, garanti işlemini de yaptırdık. Artık kutu açılımı ve deneyimlemeye başlayabiliriz. Evet, şimdi kutu açılımına geçelim. Bakalım kutu üzerinde neler var. Öncelikle ekranda bir geliştirme var. Renkli bir ekrana sahip. Önceki modelde yani Mi Band 3'te ekran renkli değil, siyah beyaz olarak şu şekilde size göstereyim. Siyah beyaz olarak çalışıyor ekran. Yeni modelde renklendirilmiş. Onun haricinde suya karşı dayanıklılığından bahsedilmiş. 50 metreye kadar dayanabiliyor bu modelde. Kullanım kılavuzuna göre sauna tüplü dalışlarda 50 metreden daha derin sularda dayanıklı değil. Onun haricinde duşta, kıyıya yakın yerlerde, havuzda yüzerken kullanabilirsiniz. Bir diğer özelliği kalp atışını ve stresinizi ölçebiliyor. Bunu detaylı bir şekilde anlatacağım zaten. Ek olarak kadınlar için aylık döngü takibi yapabiliyor. Diğer tarafında ise çoklu spor özelliği bulunuyor. Şu anlama geliyor. 11 adet farklı spor seçeneği bulunuyor. Bu spor seçeneklerinde yaptığınız spora özel bir şekilde size eğer kürek çekiyorsanız kürek sayısı veya koşuyorsanız şu hıza kadar koşmanızı veya kalp ritminizin şu kadar hızdan sonra size uyarması gibi bildirimlerde bulunabiliyor bu sayede. Bir diğer özelliği ise manyetik şarj özelliği. Biliyorsunuz önceki modelde şarj edebilmeniz için kordonu çıkartıp öyle şarj etmeniz gerekiyordu. Yeni modelde bu güncellendi. Bir diğer özellik de tüm gün boyunca uyku takibi yapabiliyor. Bu şekilde 24 saat boyunca uykunuzu ve stresinizi ölçebiliyor. Önceki modelde uyku takibini yapabiliyordu fakat yeni modelde ekstra stresinizi de ölçebiliyor gece boyunca. Veya gündüz zamanlarında şekerleme yaparsanız bunları da aynı şekilde takip edebiliyorsunuz Mi Fit uygulaması üzerinden. Şarj özelliğinden bahsedecek olursak ise 14 güne kadar dayanabildiği belirtiliyor burada. Fakat siz yoğun kullanımlarınızda 5-6 güne kadar dayanıyor. Orta sıklıkta kullanıyorsunuz bu cihazı. 10 gün civarı kullanabiliyorsunuz. Tüm özellikleri açarsanız dediğim gibi 5-6 gün kadar dayanabiliyor. Çoğu özelliğini kapatırsanız da 14-15 gün hatta 20 güne kadar dayanabiliyor. Yeni güncelleştirmelerinden bir tanesi ise yakın zamanda gelen Türkçe dil desteği. Bakalım hemen kutu içerisinde neler var. Bir adet manyetik şarj kablosu. Bir adet Mi Band 5 ve bir de kullanım kılavuzu. Kullanım kılavuzunda Türkçe seçeneğini bulabilirsiniz en arkalarda. Manyetik şarj konusunda ise size kullanım kolaylığı sunduğu noktalardan bir tanesi manyetik kısmını şu şekilde kolayca tutturup hemen şarj edebilirsiniz. Önceki modelde biliyorsunuz bunu kordonu çıkartmanız gerekiyor. Şimdi tasarım özelliklerine bakalım önceki modelle.
Önceki modelde bahsettiğim üzere gri bir ekran var. Yeni modelde ise renkli bir ekrana sahip. Ekran yapısında da aynı şekilde bir güncelleştirme bulunuyor. Baktığınız üzere çok hafif bir büyüme var. Onun haricinde şu ana menü kısmında bir güncelleme bulunuyor. Burasında daha düz bir yapı bulunuyor. Burasında ise kavisli bir yapı bulunuyor. Onun haricinde çok fazla bir güncelleme yapılmamış tasarım olarak. Evet, şimdi de size Türkçe diline çevirmeyi ve ekran kartını değiştirmeyi, ardından eski haline getirmeyi anlatacağım. Öncelikle Mi Fit uygulamasına giriyoruz. Ardından profil kısmına tıklayarak buradan Mi Bileklik 5'i seçiyoruz. Buradan şarj durumunu ve diğer ayarları kontrol edebiliyoruz. Türkçe diline geçmek için buradaki dil seçeneğini Türkçe olarak ayarlamamız gerekiyor. İngilizce ise eğer Türkçe'ye çevirebilirsiniz veya farklı bir dil tercih ediyorsanız onu seçebilirsiniz. Ekran görüntüsünü değiştirmek için, duvar kağıdını değiştirmek için ise yine aynı şekilde Mi akıllı bileklik 5'e tıklayarak mağazaya tıklıyorsunuz. Ardından burada custom olan, yani düzenlenebilir olan duvar kağıtlarından birini seçerek eğer isterseniz ekran görüntünüzü ve bir fotoğraf veya başka bir resim alarak ayarlayabilirsiniz. Örneğin ben buradan bir tane arka plan resmi fotoğraf çek deyip kamera erişimine izin vererek ardından şöyle bir fotoğraf çekip fotoğrafı kullan diyorum. Fotoğrafın hangi kısmını, hangi boyutunu kullanmak istediğimi soruyor. Tamam diyorum. Renk olarak saat kısmının hangi renk olmasını istediğinizi seçiyorsunuz. İsterseniz buradan kendiniz özel bir renk seçebilirsiniz. Açık mavi olsun dersiniz. Ardından saat arayüzünü senkronize et demeniz gerekiyor. Buradan senkronize işlemi başlıyor bu sayede. Başarıyla senkronize edildi diyor ve gördüğünüz üzere benim çektiğim fotoğraf buraya gelmiş oldu. Duvar kağıdını değiştirmek ve bu resmi kaldırmak için daha fazlaya geliyorsunuz. Bu alt kısımdan ise bileklik ekranını tıklıyorsunuz. Burada kullanmış olduğunuz bileklik ekranlarını görebiliyorsunuz ve telefonunuza indirdiğiniz bileklik ekranlarını. En son yüklediğim bileklik ekranı bu olduğu için bunu silerek eski haline döndürebilirsiniz. Buradan da ilk gelen kutu açılışındaki olan ekranları görebiliyorsunuz. Bunlardan birini seçip ana ekranını eski haline tazelemiş oluyorsunuz. Evet, şimdi ise bileklik üzerinden fotoğraf çekme ve video kaydı başlatma özelliklerini kontrol edeceğiz. Öncelikle siz bilekliğinizden herhangi bir şekilde fotoğraf çekemiyorsunuz anında. Öncelikle fotoğraf çekebilmeniz için bilekliğinizden tuşa basmanız yeterli değil. Fotoğraf arayüzünü açmanız gerekiyor telefonunuzdan. Daha sonra fotoğraf arayüzünüzü açtıktan sonra bileklik ekranından daha fazlaya gelip kamerayı seçerek şuradaki butona basarak fotoğraf çekebiliyorsunuz. Fotoğraf sekmesinden video sekmesine geçtikten sonra da aynı şekilde bu tuşa basarak video kaydı ve video kaydını durdurma özelliğini kullanabiliyorsunuz. Maalesef ki fotoğraf ve video arasında bileklik üzerinden geçiş yapamıyorsunuz. Bunu elinizle geçiş yapmanız gerekiyor. Ek olarak yeni gelen özelliklerden bir tanesi ise kullandığınız müzik uygulamalarında bileklik üzerinden geçiş yapabilmeniz. Bilekliğiniz üzerinden daha fazlaya gelerek buradan müzik kısmını seçmeniz gerekiyor. Müziği seçtikten sonra çalan müzik uyarısı yok diyor. Hali hazırda bir şarkı başlatmadıysanız eğer, örneğin şöyle bir şarkı açalım rastgele. Bunu sağa tıklayarak şarkıyı değiştirebiliyorsunuz veya durdurup başlatabiliyorsunuz. Aynı zamanda buradan ses ayarı yapabiliyorsunuz. Şarkıyı değiştirebiliyorsunuz. Sesini açıp kısabiliyorsunuz. Ve şarkıyı durdurup başlatabiliyorsunuz. Müzik özelliği ise bu şekilde. Önemli konulardan bir tanesi ise hiç kullanmayanlar bilmeyebilir. Cihazın kendi hafızasına müzik yükleyemiyorsunuz. Müziği telefonunuz üzerinden dinleyip bilekliği sadece kumanda olarak kullanabiliyorsunuz. Bilekliğe müzik yükleme şansınız bulunmuyor maalesef. Şimdi gelelim Xiaomi Mi 5'in menü kısmında neler bulunuyor onları kontrol edelim beraber. Durum kısmında ne kadar adım attığınızı kontrol edebiliyorsunuz. Hangi gün ne kadar adım attığınızı ve kalori yaktığınızı buradan kontrol edebiliyorsunuz. Bir önceki menüye gelecek olursak tekrar. Pay kısmında ise size bir skor biçiliyor. Bu yaptığınız günlük hareketlerden, aksiyonlardan, uyku durumunuzdan verilen puanların toplamı. Aynı zamanda burada kalp atım ölçümünüzü yapabiliyorsunuz.
Buradan telefonunuza gelen son bildirimleri kontrol ediyorsunuz. WhatsApp üzerinden ne gelmiş? Tümünü temizle diyerek temizleyebiliyorsunuz. Temizlendi. Yeni bildirim yok burada şu anda. Stres ölçümü yapabiliyorsunuz. Stres ölçümü sürekli hale getirebiliyorsunuz telefonun üzerinden ve bunu uyku durumunda ve gündüz stres ölçümünüzün yaparak ortalamasını alıp size bir değer veriyor. Onun haricinde nefes egzersizi yapabiliyorsunuz. Nefes egzersizi size bir yuvarlak halka üzerinden nasıl nefes almanızı vermeniz gerektiğini göstererek 1 dakika boyunca nefes egzersizi yapmanızı sağlıyor. 1 dakika sonunda ise önceki kalp atış ritminiz ve son haliyle nefes egzersizinden sonraki halini göstermiş oluyor bu şekilde. Telefonunuzdan bir hatırlatıcı eklediğinizde ise bu etkinlikler kısmında gözüküyor. Hava durumunu da aynı şekilde buradan kontrol edebiliyorsunuz. Egzersiz modları ise açık alan koşusu, koşu bandı, bisiklet, kapalı bisiklet, yürüyüş, eliptik bisiklet, kürek makinesi, yoga, ip atlama, havuzda yüzme, egzersiz bölümünde 11 adet spor etkinliği bulunuyor. Şimdi önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Cihazda maalesef GPS bulunmuyor. GPS özelliğini telefonunuzdan alıyor. Fakat telefonunuz yanınızda olmasa bile adım sayar çalışmaya devam ediyor. Şu şekilde görebilirsiniz. Yani ben sürekli telefona bağlamıyorum. Ve adım sayar sürekli sizin adımlarınızı saymaya devam ediyor. Dolayısıyla zaten birçok veriyi konum üzerinden ölçmüyor. Bluetooth kapatıp kullandığınızda da aynı şekilde adım sayar çalışıyor. Eşleşme tekrar sağlandığında ise Mi Fit uygulamasında ve telefonunuzdaki diğer sağlık uygulamalarında güncelleme yapılıyor ve veri kaybetmemiş oluyorsunuz. Gelelim uyurken bu cihaz nasıl çalışıyor? Öncelikle siz uyurken yatakta sağa sola döndüğünüzde saatin uyanıp ışığının sizi rahatsız etmemesi için yaklaşık olarak uyuduğunuz saatlerde bileklik çevirmelerinde uyanmamasını planlayabilirsiniz. Alt kısımdan arada yeşil bir ışık çıkıyor. Şu şekilde hemen göstereyim. Şurada bulunan sensörler sayesinde sürekli sizin kalp atımınızı ve stres ölçümünüzü yapıyor. Bu gece sizi rahatsız edebilir karanlıkta. Dolayısıyla bunu kapatabilirsiniz gece saatlerinde bu problemle karşılaşmamanız için. Ayrıca ekran parlaklığında gece saatlerinin için düşürülmesini planlayabilirsiniz. Sabah uyandığınızda ise tam olarak uykuya ne zaman başladığınızı, ne zaman hafif derin uykuda olduğunuzu, ne zaman REM uykusuna geçtiğinizi ve ne zaman şekerleme yaptığınızı Mi Fit uygulamasından kontrol edebilirsiniz. Ayrıca buradan stres ölçümünüzü de kontrol edebilirsiniz. Peki bu cihazı neden tercih etmelisiniz? Uyurken akıllı saat gibi boyutundan dolayı sizi rahatsız etmiyor. Uyku takibi yapabiliyor. Akıllı saatler gibi 1-2 günde bir şarj ihtiyacı olmuyor. Negatif yönleri olarak sürekli Bluetooth ile telefonunuza bağlı kalırsa telefonunuzun daha hızlı şarjının tükenmesine yol açabilir. Fakat bağlantı sonlandırılıp bir süre sonra tekrar bağlandığınızda verileri telefonunuzdan çekip kendini güncelleyebiliyor. Bu arada Bluetooth 5.0 teknolojisi kullanılıyor bu cihazda. Bağlantı problemi hiç yaşamadım. Bir diğer eksik ise bana göre alarm konusu. Telefonda çalan alarmı bazen duyamayabiliyorum ve uyandırmak için beni tetiklemiyor. Eğer aynı anda bileğimden de titreşim yeseydim daha güzel olabilirdi. Bilekten alarm almak isterseniz bunu Mi Band üzerinden veya Mi Fit uygulaması üzerinden ayrıca bir alarm kurmanız gerekiyor. Yani telefonunuz alarmıyla aynı anda bu titremiyor. İkisinin alarm yazılımları farklı. Özetle cihazı beğendim. Tavsiye ederim. Fazla negatif bir durumla karşılaşmadım. Mi Band 5 alınır mı diye soruyorsanız eğer, akıllı ürünleri ve teknolojiyi seviyorsanız, akıllı saatiniz veya başka bir akıllı bilekliğiniz yoksa alınır. Memnun kalırsınız. Fakat benzer bir ürününüz varsa, önceki model veya başka bir markanın, bana kalırsa boşuna israf yapmayın. İdare edin gittiği yere kadar. Sonuçta sizi çıldırtacak kadar sorun çıkartmıyorsa mükemmel değerli zamanınızda bir üst modele geçmek size hayatınızda harika bir zaman tasarrufu yaratacağını düşünmüyorum. Kısaca benzer bir ürününüz yoksa alın. Varsa kordonu bir zahmet çıkartıp o şekilde şarj edin. Bu size çok fazla bir şey kaybettirmez değerli zamanınızda. Evet, Xiaomi Mi Band 5 hakkında görüşlerim ve değerlendirmelerim bu şekilde. Anlatabildiğim kadar her konuya değinmeye çalıştım. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Aklınızda bir soru varsa muhakkak yorumlarda belirtin. Çok kısa bir süre içerisinde size dönüş yapıp yanıtlamaya, aklınızdaki soruları gidermeye çalışacağım. Bu konuda diğer videolarımdan da kontrol edebilirsiniz. Yorumlar konusunda hassasım. Bütün yorumları ayırt etmeden dönüş yapmaya çalışıyorum. Değerli dönüşlerinizi, değerli görüşlerinizi bekliyorum videolarımın altına. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.